Selamlar dostlar. Solding kanalının ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda amacımız Gemini 3 Pro ile bir market simülasyonu oyunu yapmak. Hadi başlayalım. Öncelikle Unity için projemi oluşturuyorum. Ardından Gemini abimize amacımızı anlatıyorum. O da bana bir yol haritası veriyor. İlk madde bir zemin oluşturmak, ardından karakterimizi temsil edecek olan bir kapsül. Daha sonra ona temel kurulumu yaptığımı ve oyunumun detaylarını yazıyorum. Oyuncunun hareket kodlarını yazmasını istiyorum. Player Movement adında bir kod yazıyor. Kodu kopyaladıktan sonra hareket kodlarını test ediyorum. Karakter hareket ediyordu ama istediğimiz sonuç değildi. Fakat daha yolun başındayız. Ona kamera için bir kod yazmasını söyledim. Yazdığımız kamera kodunu kopyaladım. Kamera objesine kodu ekledim. Birkaç ayarlamadan sonra her şey doğru görünüyordu. Bu noktaya gelmek kesinlikle zor değil. Artık ürün sistemini oluşturmamızın vakti geldi. Bunun için Unity'de Scriptable Object adında bir data çeşidini kullanmamızı söylüyor. Ve ürün objesinin tanımını yazıyor. Ardından ürünleri oluşturuyorum. Ekmek, süt ve peynir. Bunlar benim ürünlerim olacak. Inventory System adında bir kod üretiyor. Bu kod ürünlerin kayıtlarının tutulduğu yer. Fakat yapay zeka burada biraz kolaya kaçıyor. Çünkü market oyunlarında inventory yer almaz. Genellikle Survivor oyunlarda kullanılır. Şimdi ise bizi ekonomi sistemi için yönlendiriyor. Oyuncunun para miktarını hafızaya alan ve bu değerde değişiklik yapan bir sistem. Burada şunu söylemeliyim ki kodlar çok güvenli yazılmasa da eski sürümlere göre ilerleme var. Ayrıca Gemini GPT'den çok daha iyi açıklama yazıyor. Bunları okuyan ve kafa yoran biri kesinlikle kod öğrenebilir. Sistemi test ediyoruz ve burada klavyeden K ve L tuşuna basarak paranın artmasını ve azalmasını görüyoruz. Bir süre inventory sistemin UI işlemleriyle uğraşıyorum. Fakat yapay zeka UI konusunda maalesef çok yetersiz kalıyor. Zaten bu oyun türünde olmaması gereken bir sistem olduğundan çok üzerinde durmadım. Ardından Gemini beni müşteri kodu için yönlendiriyor. Ayrıca müşteri spam eden kodu da yazıyor. Bu konuda iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bir süre müşterinin objesi için hazırlık yapıyorum. Şimdilik kapsül kullanıyorum. Fakat müşteri hareket etmiyor. Bu maalesef benim hatam. Hareket için gerekli olan Namesh Agent kodunu eklemeyi unuttum. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra müşterimiz hareket ediyor. Önce gitmesi gereken yere gidiyor. Ardından paramız artıyor. Sonra ayrılıyor. Konsolumuzda yapılan işlemleri görüyoruz. Müşterimizi kapsülden insana çeviriyoruz. Bunun için bir aset ekliyorum ve prefabımı düzenliyorum. Şimdi ise market raflarını eklemem gerekiyor. Bunun için basit bir raf yapıyorum. Rafımız hazır. Raf sistemi için kodları kopyalıyorum. Ardından objeleri tutabilmek ve raflara yerleştirebilmek için bize bir kod veriyor. Bu kodda bir hata var. Depot Source adında bir kodumuz henüz yok. Bunu Gemini'ye söyleyip yazmasını istiyorum. Nihayet sorun çözülüyor. Daha önce eklemeyi unuttuğum ürün prefablarını üretiyorum. Kapsüllerime farklı materyaller ekleyip ürün datalarımı ekliyorum. Biraz çevre düzenlemesinden sonra müşterilerin yürüyeceği yüzeyleri data haline getiriyorum. Prototip market kuş bakışı görünümü bu şekilde. Ardından rafların hangi ürünlere ait olduğunu belirlemek için rafların koduna ürün datalarını ekliyorum. Bu çok saçma görünebilir ama Gemini abimizin keyfi öyle istedi. Benim karı kedimi doğurdu be. Ses etme, Allah verdi. Tıpkı babası. Burada bir sorun fark ediyorum. Gemini ilk kodlarda çok basit düşünüp müşterilerin belli bir noktaya gidip alışveriş yaptığını varsayan bir kod yazmış. Onu geliştirmemiz gerekiyor. Kim götümü elledi benim? Hangi şeref? Bir sürü hata ve düzeltmeden sonra nihayet çalışabilir bir prototip çıkardı. Yapay zekanın keyifle oynayabileceğimiz bir oyun çıkaracağına inanmasam da çıkardığı prototip 2,5 saatin sonunda oynanabilir bir yapıydı. Fakat bunu bir şekilde düzeltsem bile birçok kodu yeniden yazmam gerekiyordu. Ayrıca birçok eksik ve mantık hatası da var. Elbette bu kadar uğraş ile sonuç fena değil. Açıkçası prototip üretme konusunda yetenekli. Şöyle düşünelim, işe giriş sürecinde bir case yaptığımızı düşünelim.
Bu projeyi geliştirseydiniz muhtemelen alacağınız mail tamamen kahkahayla doluydu. Çünkü yeni başlayan bir yazılımcı bile bazı noktalarda bundan daha iyisini yapardı. Övgüyü hak eden yanı ise hafıza ve tutarlılık konusunda çok iyileşmiş. Yani ben saatlerce başında derdimi anlattım ama herhangi bir hafıza sorunu yaşamadı. Sanki yanımda her şeyi hatırlayan, aynı projede yer aldığım stajyer developer gibiydi. Yani orada burada bu tool'ları abartıyoruz ama İşimizi tamamen bunlara emanet etme konusunda ısrarcı olmayız gibi geliyor bana. Videoyu buraya kadar izlediysen beğeni ve yorumu hak ettim sanırım. Ayrıca bir sonraki proje için fikirlerinizi bekliyorum. Sizce yapay zeka keyif veren bir oyun yapabilir mi? Yorumlarda bu konuyu tartışmaya bekliyorum.